Hepinize merhabalar arkadaşlar. İmre'nin Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere inatçı, gitmeyen ve hepimizin başının derde olan istenmeyen tüylerden kurtulmak için şahane bir tarif hazırlıyorum. Bunu düzenli bir şekilde uyguladığınızda öncelikle kıl köklerinizin, kıllarınızın çok daha ince ve seyrek çıkmaya başladığını fark edeceksiniz. Daha sonrasında ise o bölgelerden bir daha hiç kıl çıkmayacak. Bu tarifle ilgili şunu söylemek istiyorum. Eğer ki gerçekten kalın kıl köklerine sahipsiniz, bu tarif işte sizin işinize çok daha hızlı bir şekilde yarayacak. Birazcık daha açık tenli, kıl değil de tüy köklerine sahip olanlar için ise birkaç kullanımdan sonra asıl etkiyi gösterecek şahane bir tarif oluyor. Bu tarifimizde arkadaşlar mutfağımızda bulunan aslında çok basit bileşenlerden hazırlıyoruz. Öncelikle burada görmüş olduğunuz gibi karbonattan yararlanacağım. Karbonat çok güzel bir şekilde kıl köklerinin kurumasına yardımcı olacak. Bunlar da sizlerin istenmeyen tüylerin oluşumuna gerçekten çok büyük bir ket vuracak. Hemen ikinci bileşenimiz gelsin. Burada patatesden yararlanıyoruz. Patates gerçekten cildimiz için en önemli besinlerden bir tanesi. Çünkü içerisindeki nişasta cildimizin yeniden yapılanmasını sağlayacak. Bunu sağlarken de arkadaşlar içerisindeki nişasta ve yüksek enzimler ile sizlerin kıl köklerini çok daha küçük bir hale gelmesini sağlayıp sıkılaştıracak. Kıl kökleriniz daha sıkılaşmış ve tabii ki de bu enzimler sayesinde kurumaya daha fazla başlamış olacak. Yeni çıkan kıllarınızın çok daha cansız olduğunu fark edeceksiniz. Öncelikle şöyle yarıdan kestiğim ufak bir patatesden yararlanıyorum ben burada, bunu da söyleyeyim. Yarıdan kestiğim patatesimin kabuklarını ayıklayacağım. Şöyle hızlı bir şekilde kabuklarımızı güzelce ayıklayalım. Bu kabuk kısımlarını da asla çöpe atmayın. Çok güzel bir tarif paylaşmıştım saç beyazları için. Aşağıya linkini bırakacağım. İsteyenler saç beyazlarına karşı patates kabuklarını kesinlikle değerlendirebilirler. Çünkü o da altın değerinde, her kullananın teşekkür ettiği çok etkili bir tarif olmuştu. Şimdi arkadaşlar ben burada patatesin enzimlerinden yararlanmak istiyorum. Patatesin enzimleri tabii ki de o güzel suyunun içerisine saklı. O yüzden şöyle patatesimizin üzerine birazcık çentikler oluşturalım ki o enzimli gördüğünüz gibi sulu sulu kısım ortaya çıksın. Bu sular sizlerin vücudunda hem sıkılaştırıcı görevi görüyor hem de çok güzel bir şekilde kıl köklerini kurutucu, sizleri başımızın derdi olan istenmeyen tüylerden tamamen kurtulmanıza yardımcı olacak bir form yaratıyor. O yüzden bunu şöyle daha minik minik de çantatabilirsiniz. Sadece olabildiği kadar patatesin suyunu çıkartmaya bakın. Köklerinin okside olması için tabii ki de yüksek C vitamini gerekli. Ben de arkadaşlar burada C vitamini kaynağı olarak limonu kullanacağım. Limon çok güzel bir şekilde hem cildinizin pH'ini daha asidik bir duruma getirecek. Yüksek C vitamini içerdiği için ayrıca kolajen sentezine de gerçekten yardımcı olacak. Cildinizi hem pürüzsüz hem daha güzel hem daha genç gösterirken istenmeyen tüy problemlerinin de ortadan kalkmasında çok ama çok yardımcı olacak. Şimdi bu aşamada ilk olarak patatesimizin suyunu birazcık beklettim, farkındaysanız iyice suyu çıksın diye. Bu bekletme aşaması çok önemli. En azından bir 5 dakika kadar patatesimizi çenttikten sonra bekleyelim. Ve üzerine şöyle bir tatlı kaşığı ölçüsünde karbonatımızı ilave edelim. Karbonat ile patates arkadaşlar görüyorsunuz birazdan güzel bir reaksiyon da ortaya çıkacak. Hem de çok güzel bir şekilde bu ikili sizin kıl foliküllerinizin uyarılmasına yardımcı olarak kıl köklerinizin kurumasına ve kıllarınızın gerçekten başta seyrek ve daha sonrasında tamamen yok olmasına yardımcı oluyor. Sizlerin kıllarının ilk önce görünümünü çok güzel bir şekilde inceltecek ve daha sonra hiç ama hiç kıl problemiyle uğraşmamanızı sağlayacak etkili bir bakım için şöyle birazcık patatesin suyunun o güzel enzimlerinin karbonat ile tepkime vermesini beklemek gerekiyor. Şöyle birazcık daha bekleyeceğim. İyice patatesin enzimleri çıksın. Burada arkadaşlar ne kadar çok sulu bir patates kullanırsak o kadar aslında daha fazla daha yararlı oluyor. Ve şimdi de asıl reaksiyonu ateşleme noktasına geldik. Burada tabii ki de C vitamini buradaki reaksiyonu alıp uçuruyor. Tam bir koenzim. O yüzden hemen üzerine damlattım.
damlattığım anda görüyorsunuz ki kabarcıklar çıkmaya başladı. İşte bu kabarcıklar sizlerin cildinde muhteşem etkiler yaratacak. Şöyle birazcık daha arkadaşlar üzerine damlatıp ya da beklediğinizde muhteşem bir görüntü. Bunlar köpük köpükken kullanmak gerçekten çok önemli. Peki bunu nasıl kullanacağız? Öncelikle bunu herhangi bir kıl köklerini temizlemenize gerek yok. Direkt tüylü olan bölgeye de uygulayabilirsiniz. Güzelce arkadaşlar masaj yapa yapa ova uyguluyoruz. Çok aktif bir şekilde cildimiz tarafından emilecektir. Şimdi mesela bir yer uyguladıktan sonra diğer patatesin yarısıyla da yine aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Hem karbonatın böyle yapısı gereği birazcık peeling etkisi verip cildinizin tamamen en derinlerine kadar emilmesine yardımcı oluyor. Hem de çok güzel bir şekilde cildinizde varsa cilt tonu eşitsizliği, lekeler bunları da anında çözüyor. Özellikle bazı bölgelerde cilt kararmaları olabiliyor. Özellikle diyabetik hastalarda boyun bölgesinde olan cilt kararmalar ya da koltuk altında oluşan cilt kararmalarından da bu tarifle birlikte çok hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz. Bu arada size bir püf noktası daha vermek istiyorum. Bu tarifi çiller üzerine de uyguladığınızda çok güzel bir şekilde arkadaşlar cilt görünümünde azalmalar ortaya çıkıyor. Şimdi ben bunu uyguladım. Birazcık daha fazla uygulamak istiyorum diyorsanız birazcık daha patatesin enzimini aktif bir hale getirmek için üzerine çentikler ilave etmeyi unutmayın. Ben şöyle birazcık daha çentim iyicine bol enzimli suyu dışarıya çıksın istiyorum. Ve üzerine birazcık daha karbonat ilave edip birkaç damla da koenzim olan C vitaminden içerisine ilave edeceğim. Ve sonrasında istediğiniz bölgeye tekrardan uygulayabilirsiniz. Bu tarifin detaylı bir şekilde uygulanışı ben bu tarifi haftada bir kere uyguluyorum. Öncelikle cildime bunu güzel bir şekilde sürüp yaklaşık arkadaşlar 10-15 dakika kadar bekletiyorum. Çok hassas bir cilde sahipseniz 5-6 dakika bekletmeniz de yeterli olacaktır. Daha sonrasında bir peçete yardımıyla bunları cildinizden silip atıp tabii ki de ondan sonra duşunuzu alabilirsiniz. Hatırlatmak istediğim bir önemli nokta daha var. Bunu arkadaşlar evde kalacağınız günlerde özellikle de geceleri uygulayabilirsiniz. Eğer ki bu işlemi yaptıktan sonra gün ışığı ile cildiniz maruz kalacaksa bu işlemi yapmanızı tavsiye etmem. Evde kalacağınız ya da gece uygulayıp sabaha kadar cildinizin dinleneceği süreçlerde bunu uygularsanız çok daha hızlı, çok daha pratik bir şekilde sizler de arkadaşlar sonucu elde etmiş olursunuz. Evlerinizde bulunan sadece 3 basit malzemeyle bu kadar etkili bir sonuç aldığınıza inanamayacaksınız. Gerçekten maliyeti de hem çok ucuz olan hem de çok pratik olan bu işlemi sürekliliğini de sizler sağlayabilirsiniz. Zaten arkadaşlar bunu düzenli bir şekilde kullandığınızda birkaç uygulamadan sonra gözle görülebilir çok etkili bir sonuç elde edeceksiniz. Benim tarifim sizler için bugünlük bu kadardı. Umuyorum bu tarifimi beğenir. Tüm sevdiklerinizle paylaşırken aşağıdan bırakmış olduğum Instagram adresinden beni takip etmeyi ihmal etmeyin. Eğer ki bu tarifleri sizler de uyguluyorsanız ne şekilde sonuçlar aldınız onları da aşağıya yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Ve tabii ki henüz daha kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok ama çok memnun olurum. Bunun gibi güzel tariflerden ilk haberdar olmak isterseniz bildirim çanınızı aktif etmeniz yeterli olacaktır. Hepinize şimdiden güzel günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlık ve güzellikle kalın.